Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Kıvılcım ve Ömer artık gün yüzü görsünler diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Son bölümün ardından yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak etmeye başladık. Dizide birçok cephe açıldı ve görünen o ki yeni bölümde tansiyon hiç düşmeyecek. Bu videoda her bir cephede neler yaşanabileceğini tek tek konuşacağız. İlk olarak Ömer ve Kıvılcım'ı nelerin beklediğiyle videomuza başlayalım. Son bölümde Kıvılcım ve Ömer sadece kendi hayatlarıyla uğraşmadılar. Aynı zamanda Nilay'ın içinde bulunduğu zor durumdan kurtulması için de ellerinden geleni yaptılar. Nilay'ın en çok desteğe ihtiyaç duyduğu anda kendi ailesinden bile göremediği sahip çıkışı Kıvılcım ve Ömer gösterdi. Hem Yağız'ın karşısında hem de Ünal ailesinin karşısında dimdik durmaları çok önemliydi. Nilay'ı sahipsiz bırakmadılar, yalnız hissettirmediler ve onun yaşadığı şantajın üstünü örtmek yerine karşısında durdular. Zaten bu sahnelerde bir kez daha gördük ki Kıvılcım ve Ömer ne zaman birinin hayatına dokunsalar bunu yürekten yapıyorlar. Ancak senaristler bu ikiliye biraz nefes aldıracak derken yine taşların yerinden oynayacağı bir sürece giriyoruz. Son sahnede Kıvılcım hayatının en büyük şoklarından birini yaşamıştı. Kızı Çimen'in kendisinden habersiz bir şekilde Ünal ailesinin evine gitmesi ve Emir'le barışması Kıvılcım için çok ağır bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü Kıvılcım yalnızca kızının bir karar almasına değil, kendisinden habersiz atılan bu adıma da yıkıldı. Bence yeni bölümde Kıvılcım'ın yaşadığı bu kırgınlığın etkilerini çok net göreceğiz. Üstelik bununla da kalmayacak. Yeni bölümde Yağız'ın Kıvılcım ve Ömer'e büyük bir korku salacağını düşünüyorum. Özellikle Ömer'e karşı artık iyice köşeye sıkıştığını hisseden Yağız, saldırganlığını daha da büyütecek. Ömer'e yanındaki adamlarla saldırması yetmeyecek. Bir de onu kaçırarak herkese gözdağı vermek isteyecek. Bu süreçte başta Kıvılcım olmak üzere herkesin Ömer için büyük bir endişe yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü Ömer sadece Kıvılcım için değil, çevresindeki birçok insan için güven veren bir karakter ve onun başına gelecek kötü bir olay herkesin dengesini bozacaktır. Ama ben Ömer'in çok geçmeden Yağız'ın elinden kurtulacağını düşünüyorum. Hatta bu olayın Yağız defterinin tamamen kapanmasına neden olabileceğini düşünüyorum. Artık bu hikayenin daha fazla uzamaması gerekiyor. Çünkü Kıvılcım ve Ömer'i sürekli bir felaketin içine atıp sonra oradan çıkarmaya çalışmak bir noktadan sonra izleyiciyi de yoruyor. Biz izleyiciler olarak artık bu ikilinin her şeyden sıyrılıp mutlu oldukları sahneleri izlemek istiyoruz. Dizinin başından beri ne zaman mutlu olacak olsalar başlarına mutlaka kötü bir olay geliyor. Tam her şey düzeliyor derken yeni bir kriz çıkıyor. Bundan dolayı artık Kıvılcım ve Ömer aşkında huzurlu, romantik ve içimizi rahatlatan sahneler görmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Başak ve Fatih cephesine. Son bölümde Başak hayatının en büyük kabuslarından birini yaşadı. Gençlik yıllarında hamile kalıp ardından bu çocuğu doğurup hiç tanımadığı bir aileye vermek zorunda kalması zaten başlı başına ağır bir travmaydı. Yıllarca ondan uzak kalması, sonra da arayıp bulamaması Başak'ın içinde kapanmayan bir yara olarak kaldı. Şimdi o çocuğun karşısına çıkması Başak için tarif edilmesi zor bir şok yarattı. Açıkçası ben bu durumu hiç normal karşılamıyorum. Senaristlere gerçekten gerek var mıydı böyle bir hikayeye diye sormak istiyorum. Çünkü zaten dizide fazlasıyla yoğun bir duygu trafiği var ve Başak'ın önünde böyle bir geçmiş hesabı koymaları bence hikayeyi daha da karmaşık hale getirdi. Bir de diziye katılan küçük çocuğun konuk oyuncu olarak yer alacağı açıklanmıştı. Bu da ister istemez akıllara başka ihtimalleri getiriyor. Demek ki burada gördüğümüz şey göründüğü gibi kalmayacak. Ya bambaşka bir hikaye izleyeceğiz ya da bu çocuk meselesinin altında farklı bir durum çıkacak. Şu an için kesin olarak bildiğimiz tek şey 136. bölümle birlikte Başak'ın kardeşi Asaf'ın da hikayeye dahil olacak olması. Bu da Başak'ın geçmişiyle ilgili mevzuların daha da büyüyeceğini ve tek bir sahneyle geçiştirilmeyeceğini gösteriyor. Yani senaristler Başak'ın hikayesini belli ki daha derin bir yere taşımaya hazırlanıyorlar. Bakalım bu çocuk meselesini nasıl bağlayacaklar? Çünkü şu haliyle ortada çok fazla soru işareti var. Başak gerçekten kendi çocuğuyla mı karşılaştı? Yoksa başka bir oyun mu izliyoruz? Bunu yeni bölümde biraz daha anlamaya başlayacağız. Burada merak ettiğim bir başka konu da Fatih'in tarafı. Çünkü son dönemde Başak'la birlikte tamamen düzelen, daha sakin ve daha oturaklı bir çizgiye gelen Fatih'in yeniden bir karakter değişimi yaşayıp yaşamayacağını da izleyeceğiz. Tam bir şeyler düzelmişken senaristlerin Fatih'i yeniden başka bir sınavın içine sokma ihtimali var. Özellikle ben Yudum'un Fatih'e kafayı takacağını düşünüyorum. Böyle bir durumda Fatih'i ciddi ikilemler bekleyecek.
Bir tarafta yeni kurduğu düzen, diğer tarafta karşısına çıkabilecek yeni bir sorun olacak. Bakalım Fatih yine hata yapan tarafı mı savrulacak? Yoksa bu kez gerçekten değiştiğini ve olgunlaştığını mı göreceğiz? Bence bu soru yeni bölümün en önemli başlıklarından biri olacak. Son olarak Nursema ile İlhami'ye değinip videomuzun sonuna gelelim. Son bölümde Nursema yine çok zor anlar yaşadı. Ne yapsa İlhami'ye yaranamayan, üstüne bir de İlhami ile babası Ulvi'nin bitmek bilmeyen fakir edebiyatına maruz kalan Nursema gerçekten çok yıprandı. Bir insanın hem duygusal olarak anlaşılmaması hem de sürekli suçlu gibi hissettirilmesi çok ağır bir şey. Nursema da tam olarak bunu yaşıyor. Yeni bölümde İlhami'nin içinde bulunduğu zor durumdan dolayı Nursema'nın Asil'den hesap soracağını düşünüyorum. Burada Asil'le arasında duygusal anlamda dikkat çeken bir yakınlık oluşabilir. Fakat Nursema'nın kendisini hemen toparlayıp asıl meselenin peşinden gideceğini düşünüyorum. Çünkü şu an Nursema'nın hayatında romantik bir yakınlıktan önce çözmesi gereken çok daha büyük problemler var. Asil'in de Nursema'ya karşı zaman zaman ne kadar acımasız olabildiğini biliyoruz. Ama ben yine de artık yavaş yavaş yumuşamaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü senaryo uzun zamandır ikili arasında önce çatışma sonra yakınlaşma şeklinde bir zemin hazırlıyor. Öte yandan İlhami ve babasının bu yeni işi de ellerine yüzlerine bulaştıracağını düşünüyorum. Nursema'nın parasını doğru düzgün değerlendirmek yerine yine yanlış adımlar atacaklar ve aralarındaki gerilim daha da büyüyecek. Zaten İlhami ile Nursema arasındaki uçurum bölüm bölüm daha da açılıyor. Aralarındaki sevgi, anlayış ve güven kurulmadığı gibi üstüne bir de her olayda daha fazla kırgınlık birikiyor. Bu yüzden ben Nursema'nın çok geçmeden İlhami ile boşanma sürecine gireceğini düşünüyorum. Sonrasında ise senaristlerin uzun zamandır izleyiciye hazırladığı gibi Asil'le bir aşk mı yaşar yoksa kendi yolunu kendi çizen bir hikayeye mi yürür? Bunu izleyip göreceğiz. Çünkü hikaye bazen açık açık Asil ve Nursema aşkına kapı aralıyor. Bazen de ikiliyi inanılmaz bir düşmanlığın içine sokuyor. Birileri bir geri giden bu durumda doğal olarak izleyicinin kafasını karıştırıyor. Evet, en güzel aşklar kavgayla başlar diye bir klişe var. Ama Nursema'nın sürekli benzer ilişki döngülerinin içine girmesi artık karakteri de yormaya başladı. O yüzden ben burada iki yoldan birinin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya Nursema bir süre yalnız kalsın, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın hikayesi izleyelim ve karakter gerçekten nefes alsın ya da karşısına onu gerçekten seven, ona değer veren, yanında kendisini iyi hissettiren biri çıksın ve biz de ilk kez Nursema için huzurlu bir ilişki izleyelim. Çünkü Nursema karakteri artık yalnızca acı çeken değil, aynı zamanda kendi hayatına yön veren bir noktaya gelmeli diye düşünüyorum.